Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle böyle iki renkli, üstü kar desenli olacak bir bere çalışması yapacağız. Bunun için şöyle biraz orta kalınlıktan daha kalın bir ip tercih ettim. Kırmızı ve beyaz kullanacağım ama tabii siz istediğiniz renkler, yani karları beyaz olmak üzere şunu siyah beyaz da yapabilirsiniz. E, Misinalı şişle öreceğim. 40 santimlik misinalı şiş. 6 numara ve 40 santimlik misinalı şişle kullanacağım. Şimdi misinama önce 73 tane ilmek atacağız. İki, üç. Bu şekilde 73 tane olana kadar ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi 73 tane ilmeği attım. Şöyle örgümüzü tam düzeltiyorum. Son attığımız ilmeği şöyle diğer şişime geçiriyorum. Ve buradaki ilmeği de bunun üstünden geçiriyorum. Ve burada bir kitleme yaptık. Şimdi iki düz, iki ters olarak beremizin lastik kısmını öreceğiz. 73 ilmeğimiz vardı. Birini geçirdik. 72 tane ilmeğimiz var. Bu şekilde iki düz, iki ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıranın sonunda ilmeklerimiz iki ters olarak bitiyor. Ve tekrar sıranın başına geldik. Artık döne döne bu beremizin bant kısmı olana kadar bu şekilde lastik kısmını örüyoruz. ...12 sıra lastiğimi ördüm. Daha kalın istiyorsanız bir iki sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi 72 ilmeğimiz var. 80 ilmeğe çıkacağız. Örneğimiz 80 ilmeğe oturuyor. Böyle 7-8 ilmekte bir tane artıracağız. Yani toplamda 80 ilmeğe ulaşmış olacağız. Düz örgüye geçiyorum. Aynı zamanda artık lastik yapmıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Şuradan bir tane ilmek artırıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane ördüm. Bir tane artırıyorum. Sıranın sonuna doğru ilmeklerimi sayacağım. Toplamda tam 80 tane olana kadar artışımı yapacağım. Bir sıra 8 ilmek artırdım. Aralardan 80 ilmeğe çıktım. Bir sırada 80 ilmek olarak düz örgü ördüm. Yani 2 sıra lastikten sonra düz örgümüz var. Şimdi örneğe geçeceğiz. Şu ipimizi, diğer beyaz renk veya krem renk ipimizi şuraya sabitliyorum. Örneğimizin birinci sırasındayız. 1, 2 ilmek ördüm. Şimdi bir ilmek beyaz öreceğiz. Aynı zamanda
İpleri de yürüteceğiz arkadaşlar. Yani çok fazla yürütme yok bunda. Beyaz ipimi işaret parmağıma bağladım. Kırmızı ip öreceğim ip. Şimdi bir tane beyaz ördüm. Bir, iki ilmek kırmızıdan ördüm. Bir ilmek beyaz örüyorum. Bakın bir beyaz, iki kırmızı, bir beyaz ördüm. Daha sonra arada 5 tane kırmızı ilmek öreceğiz. 1 2. Şimdi 5 ilmek örerken bu arkada ipimiz çok uzun kalmasın diye 3. ilmekte bakın şu ipimi şöyle üstüne alıyorum. Kırmızı ipimi içinden çıkardım. İpimi arkada kilitliyorum yani. 4 ve 5. 5 tane kırmızıdan ördüm. Tekrar bir ilmek beyaz. 1 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz. Örneğimizin ilk kar örneğimiz bitti. Şimdi diğer örneğe geçerken arada 3 ilmek kırmızımız var. 1 2 3. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir tane beyaz, 2 kırmızı, bir beyaz, arada 5 tane kırmızı, beyaz, 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz. Diğer örneğe geçmeden de aralarda 3'er ilmek kırmızıdan öreceğiz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bakın ikinci örneği de yapalım. Bir tane beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz, arada 5 ilmek kırmızı örüyoruz. 1 2. Bak şu beyazı çok fazla arkada uzamasın diye şöyle bir kilitleme. Tekrar göstereyim. 3. ilmekte beyazı şişimin üstüne aldım. Bakın arkada kilitlemiş oluyoruz onu. 4 5. Tekrar bir ilmek kırmızı, 2 ilmek, bir ilmek beyaz, 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz, 3 ilmek de diğer örneğe geçmeden aradaki kırmızılarımız. Örneği bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Birinci sıra örneğimiz. Bir beyaz, iki kırmızı, bir beyaz, 5 tane kırmızı, bir ilmek beyaz, 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Sıranın sonunda şu örneğimizin beyaz, 2 kırmızı ve 5 tane beyaz, 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz, 5 kırmızı, bir ilmek beyaz, 2 ilmek kırmızı, bir ilmek beyazla örneğimiz bitiyor. Arada 3 ilmeğimiz kalıyor. Burası bir örnek. Bunun gibi 5 tane örneğimiz oluyor beremizde. Şimdi ikinci örnek sırasına geçeceğiz. Önce aradaki 1 2 3 ilmek kırmızımı ördüm. Beyaz ilmeğimi kaydıracağım. Kırmızı ördüm. Bir tane beyaz. Bir ilmek kırmızı
Örneğimizin ikinci sırasına başladık arkadaşlar. Şurada başlamıştık. Şimdi 3 ilmeğini ördük. Beyazı 2 kere öreceğiz. 1 2 ilmek beyaz ördüm. Arada 5 tane olan kırmızı ipimiz bu sırada, ilmeğimiz bu sırada 3 ilmek kaldı. Tekrar buranın simetriğini yapacağız. 1 2 tane beyaz ördüm. Bir tane kırmızı örüyorum. Bir tane beyaz örüyorum. Ve alttaki beyaz ilmeğimi de kırmızı örerek bu sırayı tamamlıyorum. Şuradaki 13 ilmeğimiz örnek olarak devam edecek. Daha sonra diğer örneğe geçeceğiz. Birinci örneğimiz bitti arkadaşlar. Diğer örneğe geçerken arada 3 tane kırmızımız vardı. Bir de bu beyazın üzerine yaptık. 1 2 üçüncü ilmekler 5 ilmek olduğu zaman şu ipleri arkada yürütüyorum. 3 4 ve aradaki iki örnek arasındaki ilmekler 5 oldu. Buradaki ikinci örneği de beraber yapalım. İlk ilmeği kırmızı ördüm, beyazın üstündekini. Bir tane beyaz örüyorum. Bir ilmek kırmızı. İki ilmek beyaz. Bir, iki, üç ilmek kırmızı. Bir, iki ilmek beyaz. Bir ilmek kırmızı. Bir ilmek beyaz ve alttaki beyazı da kırmızı örerek ikinci modelinde kurulumu böyle. Bütün bir sırayı böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. İlk başladığımız noktaya geldik. Şimdi örneğimizin 3. sırasındayız. Şu beyaz son örneğimizin son beyaz ilmeğini kırmızı ördüm. 1 2 şişimin üstüne alıyorum ki yürüsün orada ilmek diye. 3 4 5 ördüğüm beyazı da kırmızı olarak örüyorum. 6 aynı zamanda ipi de arkalarda çok uzamasın diye arada bir yürütüyorum arkadaşlar. Böyle arkada kilitliyorum. Örneğimizin son beyazından sonra sıramız şurada başladı. 2 4 5 6 tane ördüm. Beyazlarımızı 3 ilmeğe çıkıyoruz. 1 2 3 3 tane beyaz ördüm. Şimdi arada bir ilmek kırmızı, tekrar 1 2 3 ilmek beyaz ördüm. Diğer örneğin şu iki beyazı da kırmızı öreceğiz. Yani şu aradaki bir beyazı da kırmızı öreceğiz. Buradaki beyazı da kırmızı öreceğiz. Yani 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimizi kırmızı ipimizle örüyoruz. 1 2 şu ipimi şurada kilitleyeceğim. 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 örnek arasında 9 ilmek kırmızı ördüm. Tekrar 3 ilmek 1, 2, 3 ilmek beyaz ilmek olarak ördüm. 1 ilmek kırmızı, 1 katı kaldı. 1, 2, 3. İkinci örneğimizin ayakları çıktı. Tekrar arada 9 ilmek, 3 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı, 3 ilmek beyaz olarak bu sırayı tamamlayacağız. Dördüncü sıraya geldik arkadaşlar. Şu yaptığımız 3 kırmızının beyazın yanındaki 3 ilmeğe kadar kırmızılarımızı örüyoruz. Buradaki 3 ilmeği beyaz olarak 1, 2, 3 ilmek beyaz ördüm. Şimdi 1 ilmek kırmızı, 2 ilmek beyazımızı 2 ilmek olarak örüyoruz. Arada 1 ilmek kırmızı, bir, 2 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı ve 3 ilmek beyaz rengimizle. Örneğimiz bu şekilde oldu. Şimdi arada, yani bu ilk örneğimiz, ikinci örneğe geçerken arada 1, 2, 3 ilmek kırmızı örüyorum. Bakın diğer örneğin beyazların önünde 3 ilmek kırmızımız var. Onları 1, 2, 3 ilmek beyaz olarak örüp 1 ilmek kırmızı, 1, 2 beyaz, aradaki bir ilmeği yine bir ilmek olarak örüyoruz. 1, 2 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı, 3 ilmek beyazda da ikinci örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Bu sıra bu şekilde gidecek arkadaşlar. Misinamdan dolayı tam açamıyorum. Şöyle göstereyim. Şurası birinci örneğimiz. Arada 3 ilmek var. Ve tekrar ikinci örneğimize başladık. 3 ilmek ördükten sonra üçüncü örneğimizi kuracağız. Aynı bu şekilde. Örneğimizin 5. sırasına geldik. Bakın şurada, şu başladığımız yerde zaten sıramız bitiyor. Aradaki 3 ilmek kırmızıyı ördüm. Bakın. İlk başladığım yere geldim. Şimdi bir tane kırmızı örüyorum. 3 tane beyaz. 1, 2, 3 ilmek beyaz ördüm. 1 ilmek
kırmızı, bir ilmek beyaz, bir ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz, bir ilmek kırmızı, 3 ilmek beyazla modelimizin 5. sırası kurulmuş oluyor. Şimdi arada 1, 2, 3. ilmeklerde ipi arkada çok uzamasın diye kilitliyorum. 3, 4, 5 ilmek ördüm. Şimdi ikinci örneği de beraber yapalım. Bak, 1, 2, 3 tane beyaz örüyorum. Bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı ve 3 tane de beyazla ikinci örneğimizi de tamamlamış oluyoruz. Bakın burası birinci örnek, burası ikinci örnek. Şöyle göstereyim. Bu sırayı böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi örneğimizin 6. sırasına geldik. Bakın sıranın sonu burası. Şu arada 5 ilmek kırmızı ilmeğimiz var. Bunun üçüncüsünü beyaz öreceğiz. 2, bir tane beyaz ördüm. Tekrar 1, 2 ilmeği ördüm. Örneğimize geldik. Burada yapacağımız işlem şuradaki 3 ilmek beyazımızın yine kaydıracağız. 1, 2 tane kırmızı ördüm. Bir tane daha örüyorum. 3. Tekrar 1, 2, 3 ilmek beyaz ördüm. Arada 1, 2, 3 ilmek kırmızı ördüm. 1, 2, 3 ilmek beyazda da bu sıramız bitiyor. Örneğimiz bitiyor, pardon. 3 ilmek kırmızı ördüm. Şimdi 2 örnek arasındaki şuradaki ortadaki noktaya bir tane beyaz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3 tane kırmızı, tam ortasına geldim. Bir tane beyaz. İkinci örneğe geçiyoruz. 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2, 3 beyaz, 1, 2, 3 kırmızı ve 3 beyazda da ikinci örneğimiz bitmiş oluyor. Bakın şu ortadaki iki örnek arasındaki ilmeğe kadar kırmızı örüyoruz. Arada bir ilmek beyaz. İki örneğin ortalarında birer tane ilmek beyazlarımız çıktı. Bakın şeklimiz de çıkmaya başladı. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar.
Örneğimizin 7. sırasına geldik. Aynı zamanda burası tam orta noktamız. Bakın şurada başlamıştık. İki örnek arasında bir tane beyaz ilmeğimiz vardı. Bu sıra o ilmekleri 3'e çıkıyoruz. Şimdi bitirirken sıramızın sonunu 2 kırmızıyla bitirdim. 1 2 3 ilmek beyaz ördüm. Şimdi şu ortadaki tam kırmızı ilmeğe kadar 2 4 6 ilmeği kırmızı olarak örüyorum. 1 2 üçüncü ilmeklerde sıkıştırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Zaten o örneğimizin tam ortasına geldim. Bu ilmeği beyaz örüyorum. Şimdi tekrar 6 tane kırmızı, şurada sıkıştıralım. 6 tane kırmızı ördüm. 3 ilmek beyaz. Bu sırayı böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Örneğimizin 8. sırasına geldik. Artık bu aşağıda yaptığımız işlemlerin tam tersini yapacağız. Bir de 3'e çıkmıştık. Tekrar bu 3 ilmeği bir ilmek beyaza indiriyoruz. Bir tane beyaz ördüm. 1 2 3 tane kırmızı ördüm. 1 2 3 tane de beyaz ördüm. 8. sıramıza başlarken bir beyaz, 3 kırmızı, 3 beyaz. Tekrar bu arada 3 tane kırmızı. Yani 3 ilmek kırmızı, 3 ilmek beyaz. Üç ilmek kırmızı örerek tam 2 örneğin ortasına geliyoruz. Bir tane beyaz ördüm. Diğer örneği başlarken yine 3 tane kırmızı ile başlıyorum. İkinci örneği de yapalım arkadaşlar. 3 kırmızı ördüm, 3 tane beyaz örüyorum. 1 2 3 tane beyaz ördüm. Bakın örneğimizin ortasına geldik. Zaten şurası tam orta nokta. Burada yine 3 ilmek kırmızı, 3 beyazla da bitiriyoruz. Şu aradaki iki örneğin arasındaki ilmeği teke indiriyoruz. 1 2 3 tane kırmızı ördüm. Ortadaki bir ilmek beyazı beyaz olarak örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 8. sıramız bitti. 9'a başlıyoruz.
Bu arada iki örnek arasına koyduğumuz şöyle minik bir örneğin bir beyaz olanı da kırmızı örüyoruz ama ipim çok yürütüp arkada kitlemek istiyorum. Şu şekilde. Örneğimiz bittikten sonra 2, 4, 5, 6 tane kırmızı ilmek ördüm. Tekrar 1, 2, 3 tane beyaz örüyorum. Bir tane kırmızı örüyorum. Bir tane beyaz örüyorum. Bir ilmek kırmızı örüyorum. Bir, iki, üç tane de beyaz ördüm. Pardon arkadaşlar, şurada simetriğini yapacağız. Şurası ortamız. Evet, bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı, üç tane de beyaz. Dokuzuncu sıramızdaki örnekte bu şekilde olacak. Arada 6 tane kırmızı ilmeğimiz var iki örnek arasında. 3, 4, 5, 5 tane. Şurası ortamız. Evet. 2, 4, 5 ilmek ördüm. Tekrar ikinci örneğe başlıyoruz. 1, 2, 3 tane beyaz. Bir tane kırmızı. Bir tane beyaz. Bir tane kırmızı. Bir tane beyaz. Bir kırmızı. Ve 3 tane ilmek beyazla da örneğimiz bitiyor. 9. sırada bu işlemi yapacağız arkadaşlar. 2 örnek arasında 5 tane kırmızı ördükten sonra 3 beyaz, 1 kırmızı, 1 beyaz, 1 kırmızı, 1 beyaz, 1 kırmızı, 3 beyazda örneğimizi kurmuş oluyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Örneğimizde 10. sıraya geldik. Başlama yerimiz şurası arkadaşlar. Şimdi şuradaki beyaza kadar, pardon, şu kırmızıyı beyaz öreceğiz. Şu aradaki 3 ilmeği kırmızı olarak örüyorum. Örneğimize başlarken yine 1, 2, 3 tane beyaz ördüm. Bir tane kırmızı örüyorum. 2 tane beyaz. 1, 2 ilmek beyaz. 1 ilmek kırmızı. 2 ilmek beyaz. 1, 2 ilmek beyaz ördüm. 1 ilmek kırmızı ve sonunda 3 ilmek beyazla bitiriyorum. 1, 2, 3. 10. sıramızdaki örneğimiz de bu şekilde. Şimdi arada 3 ilmek, diğer örneğe geçerken 3 ilmek kırmızı örüyoruz.
Yine 1, 2, 3 beyaz, 1 kırmızı, 2 beyaz, 1 kırmızı, 2 ilmek beyaz, 1 ilmek kırmızı, 3 ilmek beyazda modeli tamamlıyoruz. Yine arada 3 ilmek kırmızı ördükten sonra diğer model. 10. sıramızda bu şekilde olacak. Örneğimizde 11. sıraya geldik arkadaşlar. Şimdi yeni modele başlarken şuradaki artık beyazları da kırmızı öreceğiz. Yani şurada ipimi yürüteyim. Bu 3 tane ilmek beyazımızı kırmızı olarak örüyorum. 3 kırmızı ördüm. 1, pardon, katı kaldı. 1, 2, 3 ilmek beyaz ördüm. 1 ilmek kırmızı. 1, 2, 3 ilmek beyaz ördüm. 1, 2, 3 ilmek kırmızıyla modelin tamamlamış olduk. Şimdi diğer örneğe geçerken kırmızıyla devam ediyoruz. Şu arada ipim, aradaki kırmızılarımız yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. İki örnek arasındaki kırmızılar ilmeklerimiz 9 ilmek. Şimdi 3 tane beyaz, 1, 2, 3, bir tane kırmızı, 1, 2, 3 ilmek beyaz ve kalan 3 ilmeği de kırmızı olarak örüyoruz. Diğer örneğinde şu beyazları da kırmızı öreceğiz. Arada 9 ilmek kırmızımız oluyor yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, şurada ip yürütmek istiyorum, 7, 8, 9. İki örnek arasında bakın 9 tane kırmızı ördük. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi 12. sıraya geldik arkadaşlar. Şurada bir aradaki kırmızımı da öreyim. Şuradaki 3 kırmızının tam ortasındaki ilmeği bir beyaz örüyorum. Bir ilmek kırmızı ördüm. 2 ilmek beyaz örüyorum. 12. sıraya başlarken yani şu iki örnek arasından sonra bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı, iki beyaz. Arada 3 tane kırmızı ilmeğimiz var. 1, 2, 3. 2 beyaz, 1, 2. Bir ilmek kırmızı, bir ilmek beyaz. Bir, 2, burada ipimizi yürütelim. 3, 4,
5 ilmek kırmızı örüyoruz. 2 örneğin arasında. İkinci örneği de yapalım. Bir beyaz. Bir ilmek kırmızı. Bir, 2 ilmek beyaz. Ortaya geldik. 3 ilmek kırmızı. 2 ilmek beyaz. 1 ilmek kırmızı ve 1 ilmek beyaz da modelin üstü bitmiş oluyor. 12. sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Modelimizin 13. sırasına geldik. Bu aynı zamanda son sıramız model olarak. Şimdi kırmızılarımı örüyorum. Beyazın yanındaki kırmızı ilmekten başlıyorum. 1 ilmek beyaz ördüm. 1 2 ilmek kırmızı ördüm. 1 ilmek beyaz. Arada 5 ilmek kırmızı öreceğiz. 1 2 da şurada bir ipimizi yürütelim. 3 4 5 ilmek ördükten sonra 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı ve 1 ilmek beyaz da 13. sıramızın son model sırası da bu şekilde olacak. Arada diğer modele geçmeden önce 1 2 3 ilmek kırmızı ördüm. 1 ilmek beyaz. 1 2 ilmek kırmızı. 1 ilmek beyaz. 1 2 3 4 5 ilmek kırmızı, tam ortası burası modelimizin. 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek beyaz. Bu örneğimizin son sırası. 13. sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Arada 3 ilmek, örnekler arası 3 ilmek kırmızı var. Ve bu şekilde de sıramızı tamamlıyoruz. Modelimiz bitti arkadaşlar. Şu şekilde kar taneleri yaptık. Şimdi misinada olduğu için tam açamıyorum. Şu şekilde. Şimdi artık beyaz ipimizle işimiz bitti arkadaşlar. Kırmızı olarak devam ediyoruz örgümüze. Yani bütün ilmeklerimizi kırmızı olarak devam edeceğim. Şu örneğin üstünü öreyim, daha net belli olacaktır. Örneğimiz bakın bu şekilde modelimiz çıktı. Şimdi birkaç sıra böyle kırmızı ipimizle devam edelim düz örgüye. Daha sonra azaltmalarını yapacağız. Arkadaşlar bu şapkayı büyütmek, küçültmek isteyenler, örneğimiz 16 ilmekten oluşuyor. Yani ben her yaşa göre tam olarak sayı veremem ama daha küçüğünü yapmak isteyenler bir model küçültebilir. 16 ilmek daha az yapacaklar. Alttaki lastiği de baş çevresine göre tamamladıktan sonra
sayılarını ona göre ayarlayabilirler. Bana bu konuda çok soru geliyor ama her yaşa ayrı ayrı sayı veremem. Hani şuradan kafa ölçüsüne göre sayı hesapladıktan sonra örneğinizde 16 ve katları olarak kuracaksınız. Bu arada yani desenli örneği tarif etmek biraz zor. Tek tek anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi birkaç sıra düz örgü olarak yapalım. Belemizin azaltmasına geçeceğiz. Model bittikten sonra 6 sıra düz örgü ördüm. Bu arada şu beyaz ipimizi keselim arkadaşlar. Arkada saklayacak kadar. Modelimiz daha net ortaya çıktı şu anda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 ilmek ördüm. 9 ve 10. ilmekleri keseceğim. Ama ben sağa doğru keseceğim için şöyle düzeltiyorum ilmeği. İkisini birlikte aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 9 ve 10. ilmekleri düzelterek kesiyorum. Aralarda 8 ilmek örüp 9 ve 10. ilmeklerin ikisini birlikte alıyoruz. 3 4 5 6 7 8 tekrar 8 ilmek örüyoruz. Dokuz ve 10. ilmekleri birlikte kesiyoruz. Bir, iki, bu sırayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. 4, 5, 6 sayıyı bir sayalım. 7, 8. 8 tane ördükten sonra 9 ve 10. ilmekleri kesmeyi yapıyoruz. Bir kere daha yapacağız. Evet, sıramız bitti. İlk kestiğimiz nokta şurası. Arada 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Şimdi tekrar ikinci sıraya geçtik. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 tane ördüm. İlk kestiğimiz noktaya geldik. Kestiğim ilmek ve yanındaki ilmeği düzelterek kesiyorum. Arada 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Bir alt sırada kestiğimiz ilmekle yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. Bu sırayı 7 ilmek örüp kesme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 tane kesme yaptık. 3. sıra kesmemizdeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kaldı. Aralarımızda 2 ilmeği düzelttim. Kesmemi yaptım. Tekrar 6 ilmek. Bu sırada da aralarda 6 ilmek kalarak kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sırayı böyle tamamlayacağız. Bir sonraki sırada arada 5 ilmek kalacak. Tekrar kesme yapacağız. O iki sırayı tamamlayalım. Şu şekilde. Üçüncü kesmeyi yaptık. Dördüncü kesmede 5 ilmek kalacak. Beşinci kesmede de 4 ilmek kalacak şekilde aralarda bu şekilde devam edelim. Aralarda 4 ilmek kalana kadar kesme yaptık. Şimdi bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir dolayarak ve bir ilmek de aralarda örerek şapkamızın son sırasını tamamlamış olacağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Yani bir ilmek ördüm, bir ilmek şişime doladım. Sıramız bitti arkadaşlar. Artık beremiz de bitti. Şöyle ipimizden biraz pay vererek kesiyorum. Ve bunu da iğneye geçiriyorum. Şu ana ilmeğimizi şöyle hafiften tutuyorum kaçmasın diye. Çünkü bağlayacağız. Bu ipte biraz pay bırakın. Şimdi bu doladığımız ilmekleri bırakıyorum. Ana ilmeğimi alıyorum iğneye. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Ana ilmeği alıyorum. Yani aslında şu ilmeklerimizi uzatmış oluyoruz. Doladığımız ilmekleri bırakıyorum. Ördüğümüz ilmekleri iğneye geçiriyorum.
Evet, şimdi ipimizi çekelim. Bakın bütün ilmeklerimiz şu anda ipimize dizmiş olduk. Fakat ben şöyle ipleri içine atacağım. Tersten bağlamak istiyorum. Bakın bu arada şapkamızın tersi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiç ilmek yürüttüğümüz için aralarda uzun ilmeklerde hiç böyle fazlalık ilmeğimiz kalmadı. Burası dümdüz oldu. Şimdi şu iplerimizi bir bağlayalım arkadaşlar tepe noktasını. Bu ipi şu ilk başladığımız yere hafiften tutuyorum. Diğerini sıkıştırabildiğim kadar arkadaşlar bu tepe noktasını, yani şuradaki tam tepe noktasını kapatabildiğim kadar kapatıyorum ve düğümümü atıyorum. Bu arada şu arkadaki fazlalıkları da saklayalım. Şu kestiğimiz krem ipimi tekrar iğneye geçiriyorum. Şu arada bir yerde düğüm yapacağım. Hemen bir kere daha yapalım. Bu ipimizi zaten sabitlemiştik. Onun için şöyle aralara yürütebilirim. Şu başlama noktasındaki ipimizi de saklayalım. Şöyle içeri doğru yürütüyorum arkadaşlar. Yani tam ipi kısa olmadığı için sanırım yukarı kadar çıkacak. Evet, bu berimizin şu kenarına bir yere de bunu düğümleyelim. Bakın burası tepe noktamız. Daha önceki videoda yaptığımız şu pompamı bu bereye takmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle iğneyi geçiriyorum bıraktığımız ipleri. Hazır pompom da takabilirsiniz. Tepeden geçirdim. Diğer ucunu da geçirelim.
Şurada bir sağlam düğüm atalım. Beremiz bitti arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir kış kar beresi oldu. Bu büyükler için arkadaşlar ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama yani bazen çünkü bana soruyorlar çocuklar için mi büyükler için mi? Büyükler ebatında oldu. Tam bir bere, oturan bir bere. Bu lastiğini daha fazla mesela 12 sıra falan ördük. Bunu 24-26 sıra yapıp katlamalı olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde beremiz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.